Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pino ile baraj kontrolü projesi yapacağız. Barajdaki su seviyesi istemediğimiz seviyelere çıktığında bizlere sesli bir uyarı verecek buzzer'ımız. Hangi malzemeleri kullanıyoruz ve kodlamasını nasıl yapıyoruz? Hadi başlayalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Sesli uyarı alabilmek için buzzer modülü kullanıyorum. Barajdaki su seviyesini ölçebilmek için su seviye sensörü. Sensör ve modülümü Pino karta bağlayabilmek için 2 adet bağlantı kablom. Pino kontrol kartla bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurabilmek için USB kablom var. Projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanabileceğim 9 volt pilim ve pil şapkam da yanımda. Şimdi hemen bağlantıyı yapmaya buzzer'la başlayalım. Buzzer modülümün üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Hemen buzzer'ımın bağlantı kablosuyla bağlantısını yapalım. 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Su seviye sensörümün üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı renkli kapılardan yani 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapacağım. Hemen bağlantı kablom yardımıyla bağlantımı yapıyorum. 8 numaralı kapıya su seviye sensörümü takıyorum. Pino kontrol kartla bağlantıları kurmak bu kadar kolay. Şimdi USB kablomla Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Şu küçük ucunu Pino kontrol karta bağladım. Diğer tarafını da bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açmam gerekiyor ve bazı küçük ayarlamalar yapacağım. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için Pino uzantısını indirmem gerekiyordu. Bunun için uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyorum. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Arama kısmına Pino yazdım. Pino uzantısı geldi. İndir butonuna tıkladım ve uzantım indirildi. Çarpıya basarak çıkıyorum. Hemen bir robotlar sekmesine bakalım. Evet, Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsünden Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano'm seçili. Devam ediyorum. Bağlan menüsüne tıkladım. Seri portu bağlayacağım. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM7, COM8, COM9 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri çıkabilir. Siz lütfen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu COM'u bulup seçiminizi yapın. Yukarıda seri port bağlandı yazısı çıktı. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğmem de yeşil oldu. Son olarak tekrar bağlan menüsüne geldim. Aygıt yazılımı güncellemesi seçeneğine tıklıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımı Emblock programının haberleşmesini sağlar. Kartımızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartınızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanız yeterli. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminseniz ama hala sorun yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıklayarak çıktım. Önce su seviye sensörümden bir değer okuması yapmak istiyorum. Ortamdaki su seviyesini nasıl ölçüyor? Bizlere hangi değerleri veriyor? Robotlar sekmesindeyim. Su seviye değer oku kodunu alıyorum. Şuradan artıya basarak biraz büyütelim kodlarımızı. İlk olarak yapmam gereken kapı seçimi. 8 numaralı kapıdaymış benim sensörüm. Bu nedenle burada oka tıklayarak 8 olarak değiştiriyorum. Kukla üzerinden bir okuma yapalım. Görünüm sekmesindeyim. Merhaba de kodunu alıyorum ve içerisine su seviye değer oku kodunu yerleştiriyorum. Kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Sürekli olarak okuma yapmasını istiyorum kuklanın. Sensörün aldığı değerleri anlık olarak bana söylesin. Olaylardan bir olay alalım. Boşluk tuşu olayını aldım. Boşluk tuşuna basıyorum. Evet, şu an ortamda su olmadığı için çok düşük bir değer üretiyor. Şöyle bir bardak su alalım yanımıza. Su seviyesi arttığında da daha yüksek değerlerin geldiğini görebiliyoruz. Buradaki değerler benim için önemli. Birazdan projemin kodlarını yazarken buna göre bir algoritma oluşturup kodlara yazacağım. Suyumu kenara koydum.
Şimdi buzzer'ımdan bir ses çıkarmak istiyorum. Bunun için yine robotlar sekmesine gittim. Buzzer durumunu değiştir, kod bloğunu aldım. 2 numaralı kapıda olduğu için buzzer'ım Pino 2 olarak değiştiriyorum. Pino buzzer ses çıkar kod bloğunu aldım. 2 numaralı kapıda olduğu için 2 olarak değiştirdim. Notayı da değiştirebiliriz. Şuradaki oka tıklayarak. Ve üzerine çift tıklıyorum. Evet. Buzzer'dan bu şekilde ses çıkartabiliyorum. Şimdi ne demiştik? Bizim barajımızdaki su seviyesi istemediğimiz seviyeleri çıktığında buzzer'dan bize sesli uyarı verecekti. Bu nedenle algoritmayı hemen hızlıca oluşturabilirim. Eğer su seviye sensöründen gelen değer 300'den büyükse buzzer'dan sesli bir uyarı verilsin. 300'den büyük değilse buzzer'ımız sussun. Hemen bunun kodlarını yazıyorum. Kontrol sekmesine geldim. Şöyle şurayı küçültelim, daha rahat görelim. Eğer ise kodunu alıyorum. 2 durum olduğu için eğer ise değilse de kullanabilirim. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. 2 tane eğer kullanırsanız bir 300'den büyük olduğu hali için bir de 300'den küçük olduğu hali için kodlamanız gerekiyor. İşlemlere geldim. Eğer benim su seviyem büyükse şuradan kopyasını çıkartalım. Su seviye sensöründen gelen değerim 300'lerden büyükse buzzer'ımdan ses çıkacak. Şöyle A4 notasını bir deneyelim. Bu güzel. Hatta şöyle kontrolle 1 saniye bekle. Kodlarını da alalım. Şöyle bıraktım onu. 0.3 saniye aralıklarla böyle farklı sesler çıkarsın. Şöyle sağ tıkladım, kopyasını çıkar dedim. A4 ile C5 bakalım. Tam böyle alarm sesi gibi oldu. Siz farklı bir ses deneyebilirsiniz. Evet, 300'den büyük değilse değer her şey kontrol altında demektir. O zaman da buzzer'ım sussun. Hemen robotlardan buzzer durumunu değiştir kod bloğunu alıyorum. Kapı seçimini yapıyorum Pino 2 diye ve durumunu düşük yapıyorum buzzer'ımın susması için. Sürekli tekrarların içerisine yerleştirdim. Şöyle değer okumayı da tekrar görelim. Şu an 300'den küçük değerim. Her şey kontrol altında. Buzzer'ım ötmüyor. Evet, değerim 300'ün üstüne çıktığında ise buzzer'ım hemen alarm veriyor. Buradaki değeri kendiniz ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şöyle. Şimdi kodlarımı Pino kontrol karta yükleyebilirim. Durduruyorum. Merhaba de kod bloğu Pino kontrol kartına yüklenmeyeceği için sağ tıklayıp sil diyorum. Boşluk tuşu basılınca kodunu da sildim. Çünkü Pino program kodunu alarak Pino kontrol kartı yükleme yapacağım. Sağ tıkladım, Arduino'ya yükle dedim. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Ve kodlarım Pino kontrol kartı yüklenmeye başlıyor. Bu sırada pil şapkasını takalım. On-off kısmının on kısımda olduğundan emin olun. Off kısmında kapalı halde. Güç girişinden pil şapkamı taktım. Kodlar yüklenmeye devam ediyor. Yükleme bitti dedi. Kapat butonuna tıkladım. Artık USB kabloyla benim bir işim kalmadı. Şimdi hemen tasarımımı almak istiyorum. Şöyle ahşap plakalarla mini bir baraj sistemi oluşturmaya çalıştım. Siz farklı materyaller kullanarak bir baraj oluşturabilirsiniz. Kendi projenizi, kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Şöyle su seviye sensörünü şu tarafa yapıştırmak istiyorum. Hemen bir silikon tabancası alıyorum. Evet, buraya sabitledim su seviye sensörümü.
Pino kontrol kartımı da şu şekilde sabitleyebilirim istersem. Şimdilik serbest kalsın. Buzzer'ı da hemen şöyle kenara sabitlemek istiyorum. Şu an Pino kontrol kartım açık ama hiçbir şekilde buzzer'ım ötmüyor. Çünkü ortamda çok fazla su yok. Hatta hiç su yok. Fazla miktarda su geldiğinde buzzer'ımdan ses çıkacak. Hemen şimdi suyu dökmeye başladım. Şuradaki deliklerden su akmaya başladı. Su seviye sensörüme ulaştığı zaman buzzer'ım ötecek. Tabii ki biraz daha fazla su koymam gerekiyordu. Şöyle biraz kaldıralım. Evet, su seviye sensörüne bu sayede daha hızlı su getireceğiz. Şöyle kaldıralım. Evet, içerisindeki suyu boşalttığımızda ise buzzer'ımız susacak. Şöyle biraz daha. Evet, projemizi bu şekilde çalıştırmış olduk. Sizler de kendi baraj kontrolü projenizi geliştirebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların videosunu, fotoğrafını sosyal medya adreslerimizden bizlere ulaştırırsanız çok seviniriz. İyi çalışmalar diliyorum.